Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel kar topunun Gonca isimli ipini kullanacağım. Bununla harika bir model başlayacağız. Şöyle kalınlığını göstereyim. Orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Şöyle etiketini de hemen göstereyim de size. 100 gram 300 metre uzunluğu olan bir ip. Evet. Bu ipimizle harika bir model başlayacağız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 10 ve onun katları. 10, 20, 30, 40 diye devam edecek. Sonuna 2 ilmek ekleyeceğiz kenar ilmeği olarak. Ben şöyle 2 model üzerinden anlatacağım. Siz de yapacağınız örgüye göre ilmek sayınızı bu şekilde ayarlayacaksınız. Şöyle hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek bir model için kullanacağım. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Toplamda şişimde 20 ilmeğim var. Bir de 21, 22. 2 ilmek de kenar ilmek için ekledim. Bu 22 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Ben lastiksiz başlayacağım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Lastiksiz yapacağım için bir sıra ters örüyorum. Zemin oluşturmak için arkadaşlar. Örgümün arka yüzündeyim. Ben zemin oluşturmak için bir sıra ters olarak örüyorum ilmeklerimi. Evet. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Örgünün ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Siz de lastiğinizi hazırladıysanız lastiğin ön yüzünden modeli kurmaya başlayalım. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 8 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ters olarak ördüm kenar ilmeğinden sonra. Sıradaki 2 ilmeğin arkasından bakın. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Ve sıradaki 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. Yine 8 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ters ördüm. Sıradaki ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve hemen sıradaki 2 ilmeğimi de düz ördüm. İlmek çıkardım, aldım. İkinci ilmeğin arka boşluğundan 2 ilmeğimi de tek tek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi bu şekilde ayarladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. 1, 2 ilmek ters ördüm. Şu aradan çıkarttığım ilmeği ve arkasındaki ilmeği de bu şekilde alarak ikisini bir ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm.
Devamındaki ilmeklerimi yine hepsini ters. O aradan çıkarttığım ilmeğe kadar hepsini tek tek ters örüyorum. Sadece aradan çıkarttığımız ilmek ve arkasındaki ilmeği ikisini bir kesiyoruz. İlmek sayımızda artış olmasın diye. Bakın aradan çıkarttığım ilmek ve devamındaki 2 ilmeğimi şu şekilde aldım. Ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Sıradaki ilmeklerimin hepsini ters örüyorum sıra sonuna kadar. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 6 tane ters ilmek örüyorum. Birinci sırada 8 ilmek örmüştük ters olarak. Şimdi üçüncü sırada 6 ilmek 2 4 6 ilmek ters ördüm. Bakın bir ilmek bir de şu aradan çıkarttığım ördüğüm ilmeğim var. Şöyle ikinci ilmeğin yine ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Ve sıradaki 2 ilmeğimi de tek tek düz ördüm. Şöyle. 6 ilmek, pardon burada 2 düzümüz vardı. Daha önce örmüştüm. Bunları yine düz örüyorum. Aradan ilmek çıkardım. Devamındaki 2 ilmeği düz ördüm. Daha sonraki 2 ilmek daha. Toplamda yani 4 düz ilmek örmüş oldum. 6 ilmek ters. 6 ilmek ters ördüm. Şu aradan çıkarttığım ilmek bakın bu ilmek oluyor ve devamındaki de önündeki ilmeğin arkası yani 2 ilmeğin arka boşluğundan ikinci ilmeğin bir ilmek çıkardım ve sıradaki 2 ilmeğimi de düz ördüm tek tek yani eksiltme yapmıyorum. 2 düz. 2 düz de devamında var. Toplamda 4 düz örmüş olduk. Şimdi ters ilmeklerimizi eksiltiyoruz. Düz ilmeklerimiz artıyor burada. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Şu aradan çıkarttığım ilmeğe gelince bu ve devamındaki ilmeği ikisini bir ters ördüm. Aradaki ilmeklerimizin hepsini ters örelim. Şu çıkarttığım ilmeğe gelince arka yüzünde bunu ve devamındakini ikisini bir ters örerek kesiyoruz. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Sadece o aradan çıkarttığımız ilmek ve arkasındaki ilmeği de ikisini bir düz ters örüyoruz. Bu modelde arka yüzünde bu işlem sadece. 5. sıra ön yüzündeyiz. Model yavaş yavaş belirmeye başladı. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 4 ilmek ters olacak. 8 ile başladık. 6, şimdi 4 ilmek ters ördüm. Sıradaki ikinci ilmeğin, bakın şuna denk geliyor. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım ve devamındaki 2 ilmeğimi de tek tek düz örüyorum. 1, 2 ilmek düz ördüm. Bu arada kalan devamındaki 4 düz ilmeği de örüyorum. Toplamda 6 düz ilmek ördük. Burada 4 tersimiz, 6 düzümüz var. 4 ters. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkaralım ve sıradaki 2 ilmeğimizi de düz örüyoruz. 2 ilmek düz ördüm. Devamında 4 ilmek daha düzümüz var. Onları da örelim ve kenar ilmeğimi de ördüm.
6. sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Sadece aradan çıkarttığımız ilmek ve devamındaki ilmeği ikisini bir ters örüyoruz. Burada yapacağımız işlem bu arka yüzünde. Bakın aradan çıkarttığım ilmeğe geldim. Bunu aldım. Bir de devamındakini aldım. İkisini bir ters örerek kestim. Arka yüzünde sadece bu işlemi yapıyoruz. Şöyle bunu ve arkasındakini aldım. Ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki ilmeklerim yine ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıra ön yüzündeyiz. Şimdi ilmeklerimizi kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek. 2'ye düştü bakın. 2 ters ilmeğimiz kaldı. Ve sıradaki ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Ve devamındaki 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 1, 2 düz ördüm. Yine arkasındaki 6 ilmeği de düz örüyorum. Toplamda şimdi 8 düz ilmeğimiz oldu. Burada 2 ters. Şöyle. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. 2 ters. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Devamındaki bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sekizinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzünde ilmeklerimizi ters, bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sadece aradan çıkarttığımız ilmek ve devamındakini ikisini bir alarak ters örüyoruz. Bakın aradan çıkarttığıma geldim. Bunu ve devamındaki 2 ilmeğimi, yani toplamda 2 ilmeği ters örerek kestim. Bu ve arkasındakini aldım. Ters örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 8. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. 9. sıra ön yüzündeyiz. 9. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen sıradaki ikinci ilmeğimin kenar ilmeğinden sonra 1, 2, ikinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Ve devamındaki bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2 düz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 düz ilmek ördük. Ters ilmeğimiz kalmadı şimdi. 9. sıra ön yüzündeyim. Sıradaki ikinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım ve ilmeklerimin hepsini de düz örüyorum. Toplamda 10 düz ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bakın kapatmış olduk. Buradan başladık. Son ilmeğe kadar onu kapattık. 10. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı işlemleri yapıyorum. Bakın bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece aradan çıkarttığım ilmeği
devamındaki ilmekle ikisini bir ters örerek kapatıyorum. Sıradaki ilmeğim, bir de diğerini aldım ve ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm burada. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bu ilmeğimi de ördüm. Arada çıkarttım ve diğeri kaldı. Bu sırada ben bunları örmeden alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde alıyorum. Ön yüzünde öreceğim. Onda daha düzgün oluyor. Siz de öyle yaparsanız bu ilmeğiniz daha düzgün olur. Şimdi modelimizi bir kez kurmuş olduk. İsterseniz birinci sırayı tekrarlayalım. Şu şekilde bakın başladım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Şu iki ilmeğimi bakın örmeden almıştım. Bunun ikisini bir düz ördüm. Şöyle kenar ilmeğini örmüş oldum yani. Kenar ilmeğimi ördüm bu şekilde. Devamındaki 8 ilmeğimizi ters örüyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Aşağıda nasıl yaptıysak yine aynısını tekrarlıyorum. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8. 8 ilmek ters ördüm. Ve sıradaki ikinci ilmeğin, bakın şuraya yine denk geliyor. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım ve devamındaki ilmeğimi, iki ilmeğimi düz ördüm. Şu şekilde düz ördüm. Ve 8 ilmek bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ters ördüm. Yine son 2 ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım ve bu 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi bu şekilde ayarladık. Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Anlaşılmayan yer olursa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. İkinci model kurulumunda birinci sırasını yaptık beraber. Bir de daha önce şöyle bir parça yapmıştım. Şöyle göstereyim. Bunu da daha önce yaptım. Modelin şöyle 3 kez kurdum. Bunu beraber yaptık. Lastiksiz yaptık bunu. Bunda da tekstil tipi lastik kullandım. Kanalımda var bu lastiğin yapımı da, isterseniz linkini bırakabilirim. Evet, modelimiz böyle ilerliyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel, şöyle gösterişli bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Yetişkin örgülerine daha çok yakışacağını düşünüyorum. Yelek, hırka, süveter, ya atkı, bere hepsinde de kullanılabilir. Erkek örgülerinde bakın bu renkte gayet güzel oldu. Hepsinde kullanacağınız harika bir model. Hatta şöyle arka yüzünü göstereyim önce de. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz. Evet. Model böyle arkadaşlar. Sizler de nelerde kullanacaksınız, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.